Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz muhteşem telefon çantasını çalışacağız. İnanılmaz güzel. Ben yaptım diye demiyorum ama gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle çantanın askısı bile inanılmaz güzel oldu. Hemen şöyle içini açıp göstermek istiyorum. Şöyle minik bir çıt koydum telefonun içinde. Ve hemen şöyle arkasını çevirip göstermek istiyorum. Tuhafiyeden aldığım şöyle çanta süslerini de ekledim. Şıklık olsun diye. Ve tabii ki çanta sapı da aynı tuhafiyeden alındı. Ve makrome ipimi zincir çekip içine geçirdim diyebilirim. Ama sizler normal askıda örebilirsiniz. Metalleri kullanmayabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Birazdan ip ve tığ bilgimi sizlerle paylaşacağım. Bu ipi yeni açmıştık. Arkadaşlar bu kadar kaldı. Sanırım bir tane daha çıkar diye düşünüyorum. Yani bir yumaktan 2 tane çıkabilir. Tam net diyemiyorum çünkü ben tahmin konusunda pek iyi değilim. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Aldemir'in soft polyester makrame ipi. Hemen şöyle rengini göstermek istiyorum. Şöyle ekran kaydı alabilirsiniz. Şu şekilde %100 polyester. Hemen tığ numarasını göstermek istiyorum. 3 milimlik tığ kullanıyorum. Evet, şimdi hemen başlayalım. Öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Ve öncelikle bir kapatıyorum. Daha sonra bu halkanın içine 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Sihirli halkamın ipini çekip şöyle ortayı kapatıyorum. 3 tane sık iğnem var. Bir zincir çektim. Çevirdim. Bakın şöyle arkadan tek teline batacağım. İlk sık iğnemi 2 kez batıp sık iğne yapıyorum. 1, aynı sık iğneye battım. 2. Hemen ikinci sık iğneye 3 tane. 1 2 3. Sıralar komple bitene kadar ortadakine hep 3 batacağız arkadaşlar. Ve yanlara 2. Sonuncu üçüncüye yine önden ilmek alarak 2. 3 tane sık iğnemi birinciye 2 tane battım, ikinciye 3 tane battım, üçüncüye yine 2 tane battım. Bir zincir çektim, modelimi çevirdim. İlk sık iğneye yine şöyle bakın arkadan batıyorum. Şöyle net miyiz? Bakın ilk sık iğnemi arkadan batıyorum. 1 2. Şu yandakiler hep ikişer ikişer artacak. Şimdi burada yanda 2 tane var. Birer kez batıyorum. 1 2. Yine bakın ortaya geldim. Ortadakine 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı sık iğne 2 ve 3. Yine yanda 2 tane var. Birer tane yapıyorum. 1. Hemen yanındakine 2. Son bir tane sık iğnem kaldı. Şöyle 1 ve
2. Şimdi şöyle bakın, üçgen oluşuyor. Bu üçgen ne kadar büyütmek isterseniz bu yöntemle o kadar büyüyecek. Büyüyene kadar bu şekilde arttırma yapacağım. Ve yine bir zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. İlk sık iğnemi yine arkadan batarak 2 tane. Şimdi burada ortaya kadar 4 tane olacak. 1 2 3 ve 4. Bakın tam ortaya geldim. Tam ortaya 3 tane sık iğne. 1 2 3. Yine buraya 4 tane yan yana. 1 2 3 ve 4. Sonuncu biraz gizleniyor. Onu şöyle tutup bulacağız. Hemen şurada bakın. Hemen oraya bir tekrar batıyorum. 2. Yani başa ve sona 2'şer tane. Ortadakine 3 tane. Diğerlerine hep birer tane batıyorum. Bir zincir çektim. Döndüm. İlk sık iğneye 2 tane. Şöyle önden tek tele batmayı unutmuyorum. Şimdi ikişer arttığı için burada 6 tane olacak. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın tam ortadayım ve hemen bu ortaya 3 tane. 1 2 3. Daha sonra yine tek tek batıyorum. 2 3 4 5 çok pardon 5 6 ve sonuncuyu yine şöyle buluyorum ve 1 2 bir zincir çeviriyorum. 6'ydı, şu anda yanlardakiler 8 oldu. Hemen önümdeki sık iğneye 1 2 8 tane tek tek 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın tam ortaya geldim. Yine burada 3 tane aynı sık iğne tepesine 1 2 3. Az önce dediğim gibi bu yöntemi istediğiniz ene ulaşana kadar yapıyorsunuz. Şöyle hemen telefonu getirmek istiyorum. Şöyle ölçüyorum. Şu şekilde. Tam istediğim ebata geldiğimde bırakacağım. Şimdi ben birkaç sıra daha örmek istiyorum. Biraz telefonu geçmesini istiyorum. Birkaç sıra daha örüp hemen döneceğim. Ben bir sıra daha ördüm. İpim çok ince olmadığı için hemen istediğim ebata gelebildim. Şöyle gösteriyorum. Bakın birazcık kenarlardan taşıyor. Bu benim için yeterli. Şöyle hemen sık iğnelerimi sayarsam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane arkadaşlar ve ortası 12. Evet, şöyle hemen size ölçü de vermek istiyorum. Şimdi sizin kullanacağınız ip ince olur, kalın olur. Elimizin ayarı farklı olur. O yüzden şöyle bir ölçü vermek 8 santim. Tam 8 santim eni. Sizler bunu yine az önce gösterdiğim gibi arttırma yaparak istediğiniz gibi genişletebilirsiniz.
Yahut benim gibi bu şekilde devam edebilirsiniz. Sıra sayısı önemli değil. Dediğim gibi ölçerek yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi benim arttırma sıralarım bitti. İstediğim ene geldim. Artık aynı boyda devam etmek istiyorum. O yüzden artık arttırma yapmıyorum. İki başta da eksiltme yapıp ortada arttırıyorum ve dengeyi sağlıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Hemen dibindekine battım, ilmek aldım. Hemen yanındakine battım, ilmek aldım. Ve 3 ilmeği aynı anda kapattım. Burada eksiltmemi yaptım. Şimdi tek tek ortaya gelene kadar tek tek batıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Arkadaşlar bu 9 sık iğne eksiltme yaptıktan sonraki 9 sık iğne model bitene kadar hep 9 tane kalacak ve hemen ortaya geldiğimde ortaya 3 tane. 1 2 3 tekrar 9 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın 2 tane kaldı. Önce birine battım, ilmek aldım. Sonra ikinciye batıyorum, ilmek alıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bir zincir, modeli çevirdim. Hemen önümdekine batıyorum, ilmek alıyorum. Şöyle bir net miyiz bakayım. Evet. Bakın hemen önümdekine battım, ilmek aldım. Yanındakine battım, ilmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şöyle baktığımda zaten tam ortadayım. Hemen ortaya 3 tane sık iğne. Aynı sık iğneye 3 tane. 2 3. Tekrar aşağı iniyorum. 9 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Hemen önümdekine battım, ilmek aldım. Sonuncu sık iğneye battım, ilmek aldım. Üçünü aynı anda kapattım. Bir zincir, modeli çevirdim. Artık istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar hep bu şekilde arkadaşlar. Önce 2 sık iğneyi aynı anda batıp 3 ilmeği kapatıyorum. Daha sonra 9 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hemen ortadakine 3 tane. Belli bir süre sonra zaten saymayı bırakacaksınız. Kendiliğinden böyle bir dizi izlerken falan kendi kendine ilerleyecek, uzayacak. Evet, bu şekilde ben de telefonumu ölçerek uzunluğunu şöyle önü de kapak olacak şekilde ayarlayacağım. İstediğim ebatlara gelince hemen dönüyorum.
Evet arkadaşlar, ben sıramı bitirdim. Şöyle hemen ilmeğimi uzatıp şöyle göstermek istiyorum. Tabii ölçüp yaptım. Siz de telefonunuzu şöyle üzerine koyduğunuzda şu şekilde, bakın tam telefonumun ölçüsünde, şöyle göstermek istiyorum. Çok hafif kenarlardan taşmış durumda. Şu şekilde kapanabiliyorsa şu şekilde tamamdır. Hemen tabii ki size ölçü vermek istiyorum. Sayı vermiyorum. Şöyle tam uçtan ölçüyorum. 45 santim örmüşüm arkadaşlar. Enini zaten ölçmüştük. Ve şimdi bu sırada sadece sık iğne yapacağım. Bir tane zincir çekmiştim zaten. Şöyle hemen yana çeviriyorum. Ve önüme gelen ilmeklere batarak, bakın tek ilmeklere batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum biraz. Bakın hemen önümde zaten ilmekler. Bakın bir tepede ilmek var. Bir de hemen şu iki sık iğnenin tam arasında. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Evet. Onlara batsak yeterli olacak. Ama her zaman dediğim gibi, eğer kasma yaparsa daha çok batabilirsiniz. Veya marullanma yaparsa daha az batabilirsiniz. Şöyle bakın, tam ikisinin şöyle şu iki çizginin tam ortası. Bir tane oraya batıyorum. Oraya biraz zor batılıyor ama yapacak bir şey yok. Bir de bakın tam tepede duran şu ilmeğe. Bu şekilde komple etrafına çerçeve yapacağım arkadaşlar. Komple öreceğim. Tam şurada bitireceğim. Daha sonra da devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın şurada başlamıştık. Ben şöyle etrafını çerçeveleyip şuraya kadar sık iğne yaparak geldim. Bakın tam şunun karşısındayım. Başlangıç noktamın. Hemen burada kaydırma yapmaya başlıyorum. Yine arkadan birer tel alarak şu şekilde kaydırma yapıyorum. Burayı sık iğne yapmak istemiyorum. Biraz burası sert olsun istiyorum. O yüzden bu şekilde kaydırma yapıyorum. Şöyle sıra sonuna kadar aynen bu şekilde kaydırmamı yapacağım. Hemen şu köşeleri anlatmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle dönebilmek için en son sık iğnelere aynı sık iğneye 2 kez batarak şöyle döndüm. Sizde de kasma yaparsa aynı yere 2 kez batabilirsiniz. Burada da şu köşede de aynısını yaptım. Kasma olursa 3 tane de batabilirsiniz. Ben şuraya kadar kaydırma yaparak devam edeceğim. Şu ortada yine kasma yaparsa ortaya 2 kez batabilirsiniz. Ben 1 kez batacağım. Başlangıç noktama geldim ama kapatmadım. Burada hemen ipimi keseceğim. Şöyle uzunca kesiyorum. Şöyle hemen ucunu da yakmak istiyorum. Maalesef makrame ipler hemen çözülüyor. Hemen şöyle iğnem buradaydı. Hemen iğnemi bulup geçirip dönüyorum. İğnemi geçirdim. Hemen şöyle bakın. Hemen karşısına batıyorum şu şekilde. Hatta şöyle tek teline batayım. Gördüğünüz gibi düzgün bir geçiş olmuş. Zaten bu kapağın tam önü. Burada çirkin görünmesini istemiyorum. Şöyle hemen yanındakine de şöyle arkadan batıyorum. Evet, gayet düzgün. Ve buna içten bir düğüm atacağım. Belli olmaması için.
biraz sıkıştıracağım. Daha sonra da içeriden şu şekilde yürüteceğim arkadaşlar. Ben bunu yürüteceğim. Biraz karşıdan buhar tutup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben karşıdan buhar tutup elimle düzelttim. Daha sonra telefonu şöyle koyup katlayıp ölçüm yaptım. Tam bu şekilde benim telefonumu kaplıyor. Hemen buralardan şöyle ayraçlarla tutturdum. Sizler de telefonunuzu ölçün ve kenarlardan şöyle benim gibi ayraçlarla tutturun. Daha sonra şöyle iğnemi geçirdim ve hemen şuradan yukarıya doğru dikmeye başlayacağım. Öncelikle şöyle tam şu uca gelen şöyle batıyorum bir tane. Şunu biraz uzun bırakacağım. Daha sonra aşağıda onu bağlayacağız. Düğüm atacağız. Şimdi burada karşılıklı hep aynı yöne doğru dikmeye başlıyorum. Bakın bir karşıdan şöyle net miyiz? Hep aynı yönden dikmeye başlıyorum. Şu şekilde. Çok elimi sıkıştırmıyorum. Çok da bol bir şekilde dikmiyorum. Ayarlamasını kendim yapıyorum. Bu şekilde karşılıklı batarak ve hep aynı yönde dikerek devam ediyorum. Eminim ki anlaşıldı. Bu dikişi sürekli yapıyoruz zaten. Benim sık sık kullandığım bir dikiş bu. Evet, bu şekilde yukarıya doğru devam ediyorum. Ben yukarıya kadar aynı şekilde dikip hemen dönüyorum. Ayracımı çıkardım. Şöyle son ilmeklere gelmek üzereyim. Şöyle bakıyorum, bence bu yeterli. Ve burayı birkaç kez şöyle döneceğim. Çünkü burayın sabitlenmesini istiyorum. Açılmasını istemiyorum. Bir kez daha aynı yere batıyorum. Evet, bu kadar yeterli. Hemen şöyle açıyorum. Herhangi bir ilmeğe battım ve içe doğru gelmeye başlıyorum. İçeride bir düğüm atıp ipimi saklayacağım. Evet. Tekrar şöyle batıyorum ve burada bir düğüm atayım artık. Çünkü çizilmesinden korkuyorum. Bir takip eden arkadaşlar bilirler. Ben gerçekten çözülmesinden, çünkü başıma bir kere geldi ve o kadar üzüldüm ki bir hırkada başıma geldi. Sihirli halkaya düğüm atmayı unutmuşum ve koltuk altından çözüldü. O kadar üzülmüştüm ki, o yüzden böyle her yaptığıma bir düğüm atıyorum artık. Evet, bu şekilde bakın sakladım. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklayabilirsiniz. Bakın burası gayet iyi. Şimdi iğneyi getirip, şimdi şurayı açamıyorum, diktikten sonra yapacağım. Diktikten sonra tersini çeviriyorsunuz. İğne geçirip burada nasıl kaydırdık, düğüm attık, bunu da içeriden aynısını yapıyoruz. Ve ben burayı da dikiyorum. İplerimi saklayıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben dikişlerimi bitirdim. İplerimi de sakladım. Eğer bu şekilde içten saklayamıyorsanız ben de öyle yaptım. Hemen içine katladım. İçinde gizledim. Daha sonra düzünü çevirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen şöyle bir tuhafiyeden aldığım bir askım var. Metal askım. Gold renginde. Ve onun uzunluğundan biraz daha uzun zincir çektim. Şöyle ipini de göstermek istiyorum. Kesmedim. Eğer eksik gelirse veya uzun gelirse sökeceğim. Hemen şöyle ipini uzun tutarak çekmeye başladım. Ucuna da iğne geçirdim. Şimdi bunu tek takmak istemediğim için
hemen arasından zincir geçireceğim. Şöyle bakın. Şu şekilde bir alttan, bir üstten, şu şekilde bir alttan, bir üstten, bu şekilde rahat oluyor. Şöyle uca kadar devam edeceğim. Şöyle de göstermek istiyorum. Şu uca kadar aynı bir alttan bir üstten devam edip hemen dönüyorum. Evet, sona kadar geçirdim. Şöyle elimle düzeltiyorum. Bakın buradaki uzun geldi. Burayı kesmemiştim. Burayı söküyorum. Tam denk gelmesi için şunu içinden geçirip şöyle burayı sabitleyeceğim. Şimdi şu kenarlara halka takacaktım ama kenarlara halka takmak istemiyorum. Zaten küçük bir telefon çantası olduğu için çok abartmamak istiyorum. Evet, şunu sabitledim. Şu halkalardan hemen kenarlara dikeceğim. Şöyle iğne olan tarafı alıyorum. Bakın. Zaten iğnem ucunda. Öncelikle şuraya sabitleyelim. Bir kere şu şekilde çevirmek istiyorum. Evet, şuraya sabitledikten sonra bakın. Şöyle şunu şuraya dikeceğim. Şu şekilde. Çok da kaba ve çirkin de durmamış olacak. Şu şekilde sabitleyeceğim. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle buraya bunu sabitleyeceğim. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Gerçekten çok kolay bir çanta. Tüm ayrıntıları göstermek istiyorum ama videoda uzayınca bazı takipçilerim şikayet ediyor. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Videoları uzatayım mı yoksa daha mı kısa tutayım? Kimi çok uzun olsun diyor, kimi kısa olsun diyor. Karar veremedi sevgili takipçilerim. Ben de şöyle çok uzatmamaya çalışıyorum şu anda. Evet, bu şekilde bakın. Diğerini de aynı şekilde iğnemi ucuna takacağım. Şöyle şuraya dikeceğim. Daha sonra minicik bir çıt çıtım var. Hemen şu çıt çıtı şöyle şuraya takacağım ve çantamı bitireceğim. Süsleme olarak kenarına istediğiniz süslemeyi takabilirsiniz. Şuraya bir düğme takabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ben şunları dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben askımı diktim. Şöyle güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten çok şık bir telefon çantası oldu. Hemen şöyle kenara tuhafiyeden aldığım şöyle çanta süsü vardı. Onu taktım daha şık olsun diye. Ama hiç takmadan bile gerçekten çok güzel görünüyor. Şöyle hemen bir yine gold minik bir çıt çıt taktım. Ve tabii ki telefonum içinde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben de açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.